Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için nefis bir kıymalı katmer tarifi hazırladım. Yapımı hem çok basit hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifimin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. Tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Sonrasında yarım kilo orta yağlı kıymayı alarak kavurmaya başlıyorum. Kavurma esnasında tavanın kapağını kapatmıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak ve ezerek kıymayı kavuruyorum. Sürekli ezerek karıştıralım ki kıymalarımız tane tane olsun, topaklanma olmasın. Kıyma ilk olarak suyunu salacak. Suyunu çektikten sonra içerisine doğradığım bir adet büyük kuru soğanı ekliyorum. Soğanın tamamını ekledikten sonra karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Tarifimize ilk olarak iç harcımızı hazırlamakla başladık. Çünkü soğuması gerekiyor. İç harcımız soğurken diğer yandan biz de hamurumuzu hazırlayacağız. Soğanı biraz kavurdum. Sonrasında içerisine 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sizler baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Baharatları da ekledikten sonra karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. İç harcımı yeteri kadar kavurdum ve artık hazır. Soğuması için kenara alıyorum. Şimdi yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında 1 tatlı kaşığı instant mayayı ekledikten sonra karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağı ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdım ve şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Toparlandıktan sonra hamuru tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar karıştırdım ve yumuşacık çok güzel bir hamur elde ettim. Bu arada hazırladığınız hamurun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. O yüzden lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Şimdi tezgaha bir miktar un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Spatulayı da temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hemen yoğurmaya başlıyorum. Hazırladığım hamuru tezgahta yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca yoğuruyorum. Güzelce yoğurduktan sonra bezelerimi alarak o şekilde dinlendireceğim. Hamurun ne kadar yumuşak ve elastik bir yapıya sahip olduğunu görüyorsunuz. O yüzden bu aşamada hamur kesme kartı kullanıyorum. Böylelikle hamur elime yapışmıyor.
Yeteri kadar yoğurduğum hamuru şimdi yuvarlıyorum. Tabii hamur çok yumuşak olduğu için bu aşamada biraz un kullanıyorum. Yuvarladığım hamuru ilk olarak ikiye kesiyorum. Sonrasında her birini üçer parçaya keserek toplamda 6 adet beze elde ediyorum. Her zamanki gibi bezelerimizi eşit şekilde alıyoruz. Diğer bir taraftan da tepsiye bolca un serpiyorum ve bu kestiğim hamurları yuvarlayarak un serptiğim tepsiye alıyorum. Tepsiye bolca un serpmeyi ihmal etmeyin. Böylelikle bezeleriniz tepsinize yapışmayacaktır. Bezelerimin tamamını hazırladım. Sonrasında bezelerin üzerine de un serpiyorum. Şimdi hazırladığım tepsiyi temiz bir poşete koyuyorum ve yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurlarım çok güzel bir şekilde dinlendi ve mayalandı. Bir tane bezemi tezgaha alıyorum. Kalanların üzerine yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum. Bezelerimi açmak için nişasta kullanıyorum. Böylelikle katmerim çıtır çıtır olacak. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Hamuru ilk olarak elimle biraz açıyorum. Sonrasında oklavayla olabildiğince ince ve büyük olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Zaten hamurumuzun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki kolaylıkla açılıyor. Dilerseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Yeter ki hamurun her yerini eşit incelikte açın ve olabildiğince büyük açın. Şayet hamuru oklavayla açacaksanız hamurun ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Böylelikle her yeri eşit incelikte olacaktır. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Lütfen çok fazla nişasta kullanmayın. Aksi halde katmerinizin hamurlaşmasına sebep olacaktır. Yeteri kadar açtım. Şöyle sizlere inceliğini de göstermek istiyorum. Tarifim için toplamda 200 gram tereyağı kullanıyorum. Eriterek hazırladım. Ve şimdi her yerini ince bir tabaka halinde yağlıyorum. Her yerini yağladıktan sonra hazırladığım iç harcının tamamını hamurun ortasına koyuyorum. İç harcını koyup yaydıktan sonra görmüş olduğunuz gibi hamuru zarf halinde katlıyorum. Tabii tüm bu katlama işlemlerinde her katını yağlıyoruz. Böylelikle katmerimizde hamurlaşma olmayacak ve tel tel olacak. Şimdi bu katladığım katmeri kenara alıyorum ve hemen ikinci hamurumu açmaya başlıyorum. Aynı şekilde hamuru elimle biraz açtıktan sonra oklavayla incelterek açmaya devam ediyorum. Sizlere şunu da belirtmek istiyorum. Hamuru açarken şeklinin çok düzgün olmasına gerek yok. Ufak tefek yırtılmalar da olabilir. Bunlar hiç problem değil. Yeter ki her yerini eşit incelikte açın ve olabildiğince ince açmaya özen gösterin. Böylelikle katmeriniz çok güzel olacaktır.
Yeteri kadar açtıktan sonra aynı şekilde her yerini ince bir tabaka halinde yağlıyorum. Sonrasında hazırladığım hamuru ortasına koyuyorum ve aynı şekilde katlıyorum ve yağlamaya devam ediyorum. Aslında tüm işlemler aynı. Hamurları açıyoruz. Üzerlerini yağladıktan sonra hazırladığımız iç harçlı katmeri ortasına koyarak katlama işlemine devam ediyoruz. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için tüm detayları sizlerle hızlandırılmış şekilde paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Tüm bu katlama işlemlerinde hamurun ne kadar ince açıldığını görüyorsunuz. Videonun başında da belirttiğim gibi ne kadar ince açarsanız katmeriniz o kadar güzel olacaktır. Sonuncu açtığım hamuru da güzelce yağladım ve hazırladığım iç harçlı katmeri ortasına koyuyorum. Katlama işlemine devam ediyorum. Diğer bir taraftan da fırınımı 200 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Katmeri hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Şimdi hazırladığım katmeri fırın kağıdının üzerine alıyorum. Şimdi katmerimi tepsi ebatına yakın olacak şekilde açıyorum. Bu şekilde açarak hamurumuzu biraz daha inceltiyoruz. Yeteri kadar açtıktan sonra fırın kağıdı ile birlikte tepsiye alıyorum. Aynı şekilde tepsiye aldıktan sonra kenarlarına yine biraz bastırıyorum ve her yerini düzelterek eşitliyorum. Son olarak üzeri için 2 adet yumurta sarısı kullanıyorum. Güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Katmerim artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak pişiriyorum. 40 dakikanın sonunda pişen katmeri fırından çıkartıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika dinlendirdikten sonra hemen sunum tahtasına alarak kesiyorum. Katmerimin ilk sıcaklığı gitti, içine de güzelce çekti. Hemen kesiyorum ve sizler için sunuma hazırlıyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık tel tel ayrılan kıymalı katmerim artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Katmerimde en ufak bir hamurlaşma dahi yok. Her katı tek tek ayrılıyor. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.